Liderler ve kaybolan servetler. Bir devletin yapısı bellidir. Halk vergisini öder, devlet de o parayla hizmet verir. Eğitim için okul yapar, sağlık için hastane açar, adalet için mahkemeler kurar, güvenlik için orduyu besler. Vergiler bu yüzden toplanır. Hazinenin amacı budur. Ama ne oluyor? O hazine bir anda tek bir ailenin kişisel kasasına dönüşüyor. Sanki babasının malıymış gibi harcanıyor. Devletin bütçesiyle alınan uçaklar, yapılan saraylar, ödenen lüks masraflar ve gün geliyor o paralar halka karşı bile kullanılıyor. Paralı askerler tutuluyor. Milyarlarca dolar gizli hesaplara kaçırılıyor. Altınlar çuvallarla taşınıyor. Bu seride işte tam da bunu anlatacağım. Liderlerin kayıp servetlerini. İlk ismimiz Muammer Kaddafi. Başlayalım. Libya'da 1959'da petrol bulunduğunda ülke bir anda dünyanın en büyük rezervlerinden birine sahip olduğunu fark etti. Fakat bu zenginlik halkın hayatına değmedi. Kral İdris döneminde Amerikalı, İngiliz ve İtalyan şirketleri sahayı ele geçirdi. Öyle anlaşmalar yapılmıştı ki gelirlerin 3'ünden fazlası yabancı kasalara gidiyordu. Halkın payına düşense kırıntılardı. Bu dengesizlik yalnızca ekonomik değildi. Aynı zamanda toplumsal bir fay hattıydı. Libya kabilelere dayalı bir toplumdu. Çölde göçebe yaşayanlarla kıyı şehirlerinde yerleşik ve daha eğitimli kesim arasında derin farklar vardı. Kral İdris özellikle Bingazi merkezli elit tabakayla çalışıyor, Sirte ve çevresindeki göçebe kabilelerse dışlanıyordu. İşte Kaddafi tam da bu dışlanmış kesimden gelmişti. Çoban bir ailenin çocuğu olarak büyümek onun gözünde elitlere karşı bir meydan okuma anlamı taşıyordu. Trablus ve Bingazi'de yabancı petrol yöneticileri villalarda lüks hayat sürerken çöl köylerinde insanlar elektriksiz, susuz, işsiz yaşıyordu. Okuma yazma oranı %20'nin altındaydı. Halk açken ülkenin yeraltı serveti Batı'yı zengin ediyordu. Bu durum özellikle gençler için dayanılmaz bir adaletsizlikti. Çünkü gelir ortadaydı ama halk bundan fayda görmüyordu. Tablo rakamlarla daha da çarpıcıydı. 1960'ların sonunda Libya'da kişi başına düşen yıllık gelir $200 civarındaydı. Oysa petrol şirketlerinin sadece bir yılda elde ettiği gelir $500 milyon aşıyordu. Yani halkın bir ömür boyu kazandığını şirketler birkaç günde elde ediyordu. Bu uçurum ulusal aşağılanma duygusunu besledi. Halk kendisini aşağılanmış hissediyordu. Bu manzara ordudaki genç subayları öfkelendirdi. Petrolün varlığı ortadaydı ama gelirler halka ulaşmıyordu. Mısır'da Cemal Abdülnasır'ın devrimini gören bu gençler aynı değişimin kendi ülkelerinde de mümkün olabileceğine inandı. Onlardan biri Sirte yakınlarında çobanlık yaparak büyümüş, köy okulunda başlayan eğitimini askeri okulla sürdürmüş genç bir adamdı. Muammer Kaddafi. Onun gözünde tek kurtuluş yolu vardı. Batı'nın hakimiyetine son vermek ve ülkenin zenginliğini kendi halkına aktarmak. Kaddafi'nin gençlik yıllarındaki bu öfke yalnızca ülkenin geri kalmışlığına değil, aynı zamanda ulusal aşağılanma hissine dayanıyordu. Petrolden elde edilen gelirin batıya akması, Libya halkının gözünde kendi topraklarında ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmek demekti. Bu nedenle Kaddafi'nin kuşağı devrimi sadece iktidar değişimi olarak değil, aynı zamanda bir onur mücadelesi olarak görüyordu. 1 Eylül 1969'da sabaha karşı harekete geçtiler. Henüz 27 yaşındaki Kaddafi ve arkadaşları başkentteki kilit noktaları ele geçirdi ve darbe gerçekleşti. Kral İdris sürgüne gönderildi. O sabah radyodan halka seslenen Kaddafi, devletin kasası artık halk içindir dedi. Sokağa çıkan insanlar bu sözleri alkışladı. Çünkü halk ilk kez petrolün kendilerine hizmet edeceğine inanıyorlardı. Kaddafi'nin bu ilk çıkışı Batı'da dikkatle izleniyordu. Daha ilk günlerde Londra ve Washington'daki raporlarda şu kaygı dile getirildi. Yeni lider yalnızca ülkenin gidişatını değil, bölgede petrolün paylaşım dengesini de değiştirebilir. Yani Batı için mesele yalnızca Libya değildi. Kaddafi'nin sert tavrı diğer Arap ülkelerine de emsal olabilirdi. Bu yüzden daha baştan itibaren Kaddafi Batı'nın gözünde potansiyel bir tehdit olarak damgalandı. Kaddafi iktidara gelir gelmez daha ilk yılında 1970'te petrol imtiyazlarını iptal etti. Libya ulusal petrol şirketlerini kurdu. Artık gelirler doğrudan devlete akacaktı. Bu hamle sadece Libya için değil, OPEC'in geleceği için de kritik bir dönemeçti. OPEC yani petrol ihraç eden ülkeler örgütü. O güne kadar Batı şirketleri Orta Doğu ve Afrika'daki üretici ülkeleri düşük paylarla yönetiyordu. Kaddafi ya Libya'nın payını arttırırsınız ya da bu toprakları terk edersiniz dediğinde Amerikalı ve İngiliz şirketler onun blöf yaptığını sandı. Ama Kaddafi geri adım atmadı. Bu sert pazarlık diğer ülkeler için de örnek oldu. Suudi Arabistan'dan Kuveyt'e hatta Venezuela'ya kadar birçok üretici Libya'nın çizgisinden güç alarak gelirlerin
güvenini arttırmaya başladı. Yani Kaddafi sadece Libya'nın değil, küresel petrol piyasasının dengelerini sarsmıştı. 1973'te Arap-İsrail Savaşı başlayıp OPEC batıya ambargo koyunca petrol fiyatları 3 katına çıktı. Libya'nın yıllık geliri birkaç yıl içinde 575 milyon dolardan 9 milyar dolara yükseldi. Bu, tarihin gördüğü en hızlı zenginleşmelerden biriydi. Daha birkaç yıl öncesine kadar çöl köylerinde yaşayan halk artık dünyanın en zengin uluslarından birine dönüşme ihtimaliyle karşı karşıyaydı. Kaddafi bu parayı halka göstermek için büyük sosyal projeler başlattı. Eğitim tamamen ücretsizdi. İlkokuldan üniversiteye kadar tüm masrafları devlet karşıladı. Okuma yazma oranı 1970'te %20 iken 20 yıl içinde %80'in üzerine çıktı. Sağlık sistemi de ücretsizdi. Köylerde klinikler açıldı. Şehirlerde modern hastaneler yapıldı. Çocuk ölüm oranı yarıya inerken ortalama yaşam süresi 10 yıl uzadı. Yeni evlenen çiftlere ev verildi. Mobilyası bile devlet tarafından karşılandı. Elektrik ve su faturaları ya sembolikti ya da tamamen ücretsizdi. Üniversiteye giden gençlere burs bağlandı. Yurt dışında okumak isteyenler Avrupa'ya gönderildi. Bu refah düzeni kadınların toplumsal rolünü de dönüştürdü. Kırsalda yıllarca okula gönderilmeyen kız çocukları artık devlet bursuyla eğitim alabiliyordu. Üniversitelerde kadın öğrenci oranı hızla arttı. İlk kez kadın doktorlar, mühendisler, öğretmenler ortaya çıktı. Bazı kadınlar devlet kademelerinde görev almaya başladı. Bu değişim Libya'da modern bir orta sınıfın temellerini attı. Şehirlerde doğan bu yeni eğitimli orta sınıf bir yandan Kaddafi'nin ilk yıllarında en büyük destekçisi oldu. Çünkü onlar onun sayesinde yükselmişti. Ama diğer yandan yıllar sonra rejime karşı isyanı örgütleyen kesimlerden biri haline gelecekti. Yani Kaddafi kendi iktidarını güçlendirmek için büyüttüğü bu sınıfla sonunda kendi sonunu da hazırlamış oldu. Halkın gözünde bu uygulamalar gerçek bir devrimdi. Ortalama 200 dolar maaş alan bir Libyalı ücretsiz sağlık, ücretsiz eğitim, ev ve burslarla kendini refah içinde hissediyordu. Halk uzun yıllar Kaddafi'yi ülkenin zenginliğini batıya kaptırmayan ve halka dağıtan lider olarak gördü. Ama perde arkasında farklı bir düzen işliyordu. Devletin yaptığı projeler aynı zamanda servet transferinin aracıydı. 50 milyon dolara yapılacak bir hastane 150 milyon dolara yazılıyor. Aradaki fark Kaddafi ailesine ve çevresine gidiyordu. Yol yapımında, köprülerde, havaalanlarında hep aynı yöntem izlendi. Halk ücretsiz hizmet alıyordu ama farkında olmadan kendi geleceğini kaybediyordu. 1975'te Kaddafi Yeşil Kitabı yayımladı. Kapitalizmi de sosyalizmi de reddettiğini ilan etti. Bunun yerine Cemahiriye adını verdiği sistemi sundu. Kağıt üzerinde halk komiteleri vardı. Kararların tabandan geleceği söyleniyordu. Ama gerçekte bütün kararları Kaddafi'nin kendisi veriyordu. Parlamento yoktu. Bağımsız yargı yoktu. Muhalefet yoktu. Üstelik bu ideoloji sadece siyaseti değil, günlük hayatı da şekillendirdi. Kaddafi özel mülkiyeti hedef aldı. Apartman daireleri her aileye bir ev sloganıyla paylaştırıldı. İş yerleri zorla devletleştirildi. Özel dükkanlar kapatıldı. Evde çalışan temizlikçiler kölelik sayılarak yasaklandı. Çiftçilerin tarlaları devletleştirildi. Bu sosyal mühendislik denemeleri bir yandan batıya meydan okuyan 3. yol iddiasıydı. Öte yandan halk için kaos yaratan bir baskı düzeniydi. Kaddafi kendisini sıradan bir lider değil, tarihin seçilmiş rehberi gibi sunuyordu. Çölde kurduğu çadırda yabancı devlet başkanlarını ağırlıyor. Kadınlardan oluşan Amazon Muhafız Birliği ile dolaşıyor. Farklı kıyafetleriyle sahneye çıkıyordu. Batı medyası bu görüntüleri sürekli ön plana çıkararak onu eksantrik, karikatürleşmiş bir lider olarak resmediyordu. Bu algı onun yaptığı ciddi hamleleri gölgeledi. Dışarıda küçültücü olan bu imaj, içeride halkın gözünde Batı'nın alay ettiği ama kendi değerlerine bağlı önder imajını pekiştiriyordu. 1980'lere gelindiğinde Libya, petrol gelirleri sayesinde kağıt üzerinde Afrika'nın en zengin ülkelerinden biriydi. Ama bu zenginlik giderek devletin değil, Kaddafi ailesinin ortak kasasına dönüşüyordu. Kaddafi'nin çocukları tek tek sahneye çıkmaya başladı. Resmi bir makamları yoktu ama fiilen devletin damarlarına hükmediyorlardı. Seyfelislam Kaddafi yabancı yatırımların tek kapısıydı. Libya'da iş yapmak isteyen her şirket önce onun onayını almak zorundaydı. Bu onay milyonlarca dolarlık komisyon demekti. Londra'da doktora yaptı. Batı medyasında reformcu prens olarak parlatıldı. Batılı liderler onun üzerinden rejimle diyalog kurduklarını düşündüler. Oysa perde arkasında milyarlarca dolarlık anlaşmaların yöneticisiydi. Mutassım Kaddafi, ordu ve güvenlik harcamalarını tek eline aldı. Silah alımları, mühimmat ihaleleri, askeri lojistik hep onun elindeydi. Normalde 100 milyon dolara alınabilecek bir silah sistemi 250 milyon dolara yazılıyor. Aradaki fark Mutassım'ın kasasına gidiyordu. Hannibal Kaddafi, lojistik ve taşımacılık sektörünü kontrol etti. Devlet kurumları bile ihtiyaçlarını onun şirketlerinden karşılamak zorundaydı.
Uçak kiralamaları, petrol nakliyatı, liman taşımaları, her şey Hannibal'in elinden geçiyordu. Ayşe Kaddafi Avrupa'da hukuk eğitimi görürken üzerine malikaneler, oteller, şirketler kaydedildi. Roma'da saray, Paris'te otel, Londra'da lüks evler. Batı medyasında Orta Doğu'nun prensesi olarak anılsa da aslında ailenin dışarıdaki gayrimenkul imparatorluğunu yöneten kişiydi. Böylece devletin bütün damarları aileye bağlanmıştı. Yatırım Seyf'in, ordu Mutasım'ın, lojistik Hannibal'in, dış varlıklar Ayşe'nin elindeydi. Devlet bir yönetim aygıtı olmaktan çıkıp aile şirketine dönüşmüştü. Aile servetini büyütürken Libya dışarıda sert bir çizgiye yönelmişti. Kaddafi kendini yalnızca bir devlet başkanı değil, devrimlerin sponsoru olarak görüyordu. Çad'a asker gönderdi. Toyota var diye bilinen savaşta yüzlerce tankını kaybetti. Sudan ve Tunus'ta darbe girişimlerini destekledi. Filistin örgütlerine, Afrika'daki isyancı gruplara para ve silah sağladı. Onun gözünde bu emperyalizme karşı mücadeleydi. Batı'nın gözünde ise küresel terörün finansörüydü. İçeride muhalefet tamamen susturuldu. 1970'lerde yurt dışındaki Libyalı öğrenciler bildiriler dağıttığında istihbarat ajanları Avrupa'ya gönderildi. Londra, Roma, Atina gibi şehirlerde muhalif öğrenciler sokak ortasında öldürüldü. Bu operasyonlara devrim komiteleri adı veriliyordu. Ama aslında yurt dışı suikast ağıydı. Ülkede ise korku düzeni hakimdi. 1977'deki bir darbe girişimi sonrası subaylar canlı yayında idam edildi. Televizyon ekranlarından halka izlettirilen bu infazlar rejimin acımasızlığının göstergesiydi. 1996'da Trablus'taki Ebu Selim hapishanesinde 1200 siyasi mahkum bir günde infaz edildi. Cesetler ailelerine verilmedi. Mezar yerleri gizlendi. Bu katliam yıllar sonra 2011'de sokaklara dökülenlerin hafızasında en güçlü öfke kaynağı olacaktı. Dışarıda ise gerilim tırmanıyordu. 1986'da ABD uçakları Trablus ve Bingazi'yi bombaladı. Kaddafi'nin küçük kızı öldü. Bu olay halkı batıya karşı liderin etrafında kenetledi. Ama aynı dönemde petrol gizli kanallardan satılıyor, aile hesapları büyüyordu. 1988'de İskoçya semalarında Penem 103 uçağı havaya uçuruldu. 270 kişi öldü. Soruşturmalar Libya istihbaratını işaret etti. Dünya ayağa kalktı. Kaddafi artık yalnızca bir diktatör değil, uluslararası terörün sponsoru ilan edildi. Birleşmiş Milletler yaptırımları başladı. Havacılık sektörü felce uğradı. Bankacılık sistemi dışarıya kapandı. Resmi kayıtlarda ihracat 500 bin varile düşmüş görünüyordu ama gerçekte üretim 1 milyon varildi. Aradaki fark gizli tankerlerle satılıyor, yılda 3 milyar dolar Avrupa bankalarına aktarılıyordu. Yaptırımlar en çok halkı vurdu. Market rafları boşaldı. İnsanlar ekmek ve şeker için saatlerce kuyrukta bekliyordu. Kara borsada 1 kilo pirinç bir memurun haftalık maaşına eşitti. Hastanelerde ilaç kalmadı. İnsanlar tedavi için komşu ülkelere gitmek zorunda kaldı. Ama aynı dönemde Kaddafi'nin çocukları Avrupa'da malikaneler alıyor, New York'ta lüks rezidanslarda yaşıyordu. 1980'ler Kaddafi rejiminin iki yüzünü bütün açıklığıyla gösterdi. Bir yanda batıya meydan okuyan direnişçi lider imajı, diğer yanda Avrupa bankalarında büyüyen gizli hesaplar. Bir yanda kuyrukta bekleyen halk, diğer yanda Avrupa'daki malikanelerde gece hayatı süren çocuklar. 1990'lara gelindiğinde Libya, uluslararası arenada giderek yalnızlaştı. Lakırbi saldırısının ardından uygulanan Birleşmiş Milletler yaptırımları, ülkenin dış ticaretini ve bankacılık sistemini felce uğratmıştı. Uçak seferleri kısıtlanmış, yedek parça tedariki durmuş, birçok teknoloji ülkeye sokulmaz hale gelmişti. Resmi kayıtlarda Libya ekonomisi küçülüyordu ama bu küçülme yalnızca halk için geçerliydi. Çünkü aynı dönemde Kaddafi ailesinin serveti büyümeye devam etti. İsviçre bankalarında açılan gizli hesaplar, Malta ve Lüksemburg'daki paravan şirketler, Güney Afrika'ya gönderilen tonlarca altın. Birleşmiş Milletler raporları 1999'a gelindiğinde ailenin servetini en az 5 milyar dolar olarak tahmin ediyordu. Yani dışarıya görünen kriz, içerideki servet transferini gizlemek için kullanılıyordu. İçeride iktidar tamamen kabile dengeleri üzerine kurulmuştu. Kaddafi, kendi kabilesi olan Kaddafa'yı devletin merkezine yerleştirdi. Petrol gelirlerinden, ordu komutanlıklarından, istihbaratın kilit noktalarından ilk payı hep bu kabile aldı. Diğer kabileler ya parayla satın alındı ya da güvenlik aygıtıyla bastırıldı. Trablus'un kontrolünü sağlayan kabilelere özel ayrıcalıklar verildi. Muhalif olanlar işkence, sürgün ve infazlarla sindirildi. Bu sistem kısa vadede istikrar sağladı ama uzun vadede Libya'yı bir mayın tarlasına çevirdi. Ayrıca Kaddafi gider gitmez bu kabileler kendi bölgelerinde bağımsız güçlere dönüşecekti. Yani 2011 sonrası parçalanmanın zemini işte tam da bu yıllarda hazırlanmıştı. Dış politikada Kaddafi giderek yalnızlaştı. Mısır'la defalarca gerilim yaşandı. Önce Nasır'la yakınlaştı, sonra Enver Sedat'ı Batı'nın adamı ilan edip düşman belledi.
erdi. Tunus'la birleşme girişimi oldu. Başarısızlıkla sonuçlandı. Arap Birliği toplantılarında yaptığı çıkışlarla sık sık diğer liderlerle ters düştü. Kimi zaman toplantılara alınmadı, kimi zaman konuşmaları protesto edildi. Arap dünyası Kaddafi için artık güvenilir bir zemin değildi. Bu yüzden yüzünü Afrika'ya çevirdi. Kendini Afrika'nın lideri olarak tanıtmaya başladı. Arap dünyasında dışlanmış bir figürken Afrika'da kral gibi karşılanıyordu. Milyarlarca dolar kıtaya aktı. Nijer'de yollar yapıldı. Mali'de askeri kamplar finanse edildi. Zimbabwe'ye doğrudan nakit gönderildi. Uruguay'da dev zirveler düzenlendi. Afrikalı liderlere valizlerle dolar dağıtıldı. Trablus'ta kürsüye çıktığında Afrika'nın Birleşik Devletleri hayalini açıkladı. Ama bu girişimler içeride ve dışarıda farklı sonuçlar doğurdu. Halk kuyruklarda un ve pirinç beklerken televizyon ekranlarında Kaddafi'nin başka ülkelerin liderlerine para dağıttığını görüyordu. Halk için bu kendi kaynaklarının heba edilmesiydi. Batı içinse Kaddafi'nin Afrika'da yeni bir güç merkezi kurma hamlesiydi. Bu noktada Çin faktörü devreye girdi. 1990'ların sonunda Çin, Afrika'da büyük altyapı projeleri ve kredilerle hızla yayılıyordu. Kaddafi'nin milyarlarıyla birleşen bu tablo, Batı'nın kıtadaki nüfuzunu ciddi şekilde tehdit etti. Batılı raporlarda şu ifadeler geçiyordu: Kaddafi, Çin'le birlikte Afrika'yı elimizden alabilir. İşte bu algı, Kaddafi'nin Batı nezdindeki rahatsız edici lider imajını kalıcı hale getirdi. İzolasyon yılları halk için ağır geçti. Yaptırımlar ilaç sıkıntısını, gıda yokluğunu daha da arttırdı. Kara borsa temel yaşam biçimi haline geldi. 1996'daki Ebu Selim hapishanesi katliamının haberi kulaktan kulağa yayılmış, rejime duyulan öfkeyi derinleştirmişti. Ekonomi küçülürken, baskı artarken ve dışarıya milyarlar akarken halkın zihninde tek bir soru vardı: petrol gelirleri bizim için değilse kimin içindir? 1990'ların sonunda Kaddafi uluslararası arenada tamamen yalnızlaştı. Lockerbie yaptırımları, ekonomik daralma, Afrika'da attığı adımların Batı'da yarattığı rahatsızlık. Bu tabloyu değiştirmek için 2000'lerde yeni bir stratejiye yöneldi: Batı ile barışmak. 2003'te kritik adımlar attı. Lockerbie sanıkları teslim edildi. Kurban ailelerine tazminatlar ödendi. Ardından Kaddafi nükleer ve kimyasal silah programlarını gönüllü olarak kapattığını açıkladı. Bu karar Batı'da büyük memnuniyet yarattı. Daha birkaç yıl önce terörün sponsoru diye damgalanan Kaddafi bu kez yola gelmiş bir müttefik olarak görülmeye başlandı. CIA ve MI6 Kaddafi istihbaratıyla ortak operasyonlar yürüttü. El-Kaide'ye karşı bilgiler paylaşıldı. Hatta kimi muhalifler Batı'dan Libya'ya teslim edildi. Washington ve Londra'daki karar alıcılar bu işbirliğini Kaddafi artık bizimle çalışıyor diye yorumladı. 2004'te İngiltere Başbakanı Tony Blair Trablus'a geldi. Dünyanın gözü önünde el sıkıştılar. Bu sahne Batı için bir normalleşme, Kaddafi içinse diplomatik bir zaferdi. Arkasından milyarlarca dolarlık petrol ve doğalgaz anlaşmaları yapıldı. Avrupa şirketleri Libya'ya akın etti. Amerika ile diplomatik ilişkiler yeniden açıldı. Ama bu yakınlaşmalar içeride farklı yankılandı. Çünkü yıllarca Kaddafi halka Batı'ya karşı direnişi bir gurur meselesi olarak anlatmıştı. Onun imajı emperyalizme meydan okuyan lider üzerine kuruluydu. Bir sabah televizyon ekranında Tony Blair'la gülümseyerek el sıkıştığını gören Libyalılar büyük bir ideolojik kırılma yaşadı. Eğer bu bizim düşmanımızsa neden onlarla masaya oturuyoruz sorusu dilden dile dolaştı. Halk için bu liderin samimiyetini sorgulayan bir andı. Üstelik bu dönemde Batı medyası Kaddafi'nin imajını yeniden kurguluyordu. Çadırıyla yaptığı ziyaretler, renkli kıyafetleri, kadınlardan oluşan Amazon muhafızları sık sık ekranlara taşındı. Batı kamuoyunda bu görüntüler onu alay konusu bir figür gibi göstermeye yarıyordu. İçeride ise bu imaj farklı algılandı. Batı onunla alay ediyor ama o kendi kültürüne bağlı kalıyor. Bu çelişkili görüntü Kaddafi'nin halk nezdindeki önderlik mitini bir süre daha besledi. Fakat Batı'ya açılan kapılar aynı zamanda yeni bir servet kapısıydı. Libya'ya giren her yabancı yatırımcı önce Kaddafi ailesine ortak olmak zorundaydı. Bu ortaklık milyarlarca doların doğrudan aile kasasına akması demekti. Yani devletle yabancı şirketler arasında kurulan köprü aynı zamanda ailenin servetini katlayan bir mekanizmaya dönüştü. 2005'te petrol fiyatları yükseldi. Libya'nın yıllık geliri 30 milyar dolara çıktı. Devasa bir bütçeydi bu. Ama projeler yine şişirilmiş maliyetlerle yürütüldü. Her 3 dolardan biri kayboluyordu. Halk için çok az şey değişti. Maaşlar yerinde sayıyor, işsizlik artıyordu. Buna karşılık Kaddafi ailesi tarihin en hızlı servet artışını yaşıyordu. 2007'de küresel finans krizi patladığında aile bunu fırsata çevirdi. Devlet rezervlerinden milyarlarca dolar çekildi. Avrupa'da oteller, şirket hisseleri, lüks gayrimenkuller satın alındı. Kriz halk için darboğaz demekti ama aile için
için yatırımların değerini katlayan bir fırsattı. 2008'de Kaddafi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na çadırıyla gitti. Batı basınında günlerce manşet oldu. Dünyaya Afrika'nın kralı olduğunu ilan ediyordu. Batı başkentlerinde renkli bir diktatör diye konuşulurken bu kez içeride tablo çok farklıydı. İşsizlik artıyor, gıda fiyatları yükseliyor, ilaç bulmak zorlaşıyordu. Üstelik bu yıllarda Kaddafi'nin ve ailesinin kişisel lüksleri artık saklanamaz hale gelmişti. Altın kaplama tabancalar, çölde inşa edilen devasa saraylar, özel tasarım araçlar. Ailenin Avrupa'daki malikaneleri, yalıları, jetleri gazetelere manşet olmaya başlamıştı. Halk kuyruklarda ekmek beklerken televizyonlarda Kaddafi oğullarının lüks partileri konuşuluyordu. Sonuçta 2000'ler boyunca Kaddafi'nin iki yüzü vardı. Dışarıda Batı ile yeniden barışan, reformcu bir imaj sergileyen lider. İçeride ise serveti aile kasasına aktaran, lüks içinde yaşayan bir diktatör. Bu çelişki halkın gözünde güveni derinden sarstı. 1970'lerde onu kurtarıcı görenler, 2000'lerde Batı ile el sıkışan ve zenginliği ailesine aktaran bir lider olarak görmeye başlamıştı. 2011 başında Tunus'ta başlayan Arap Baharı kısa sürede Mısır'a, oradan Libya'ya sıçradı. Halk yıllardır yaşadığı çelişkinin hesabını sormak için sokaklara çıktı. Çünkü görünürde hala ücretsiz sağlık ve eğitim vardı ama maaşlar erimiş, gıda fiyatları fırlamış, işsizlik dayanılmaz hale gelmişti. Bir yanda kuyruklarda bekleyen kitleler, diğer yanda Avrupa'da malikanelerde yaşayan Kaddafi ailesi. Bu tablo artık gizlenemez hale gelmişti. Protestolar Bingazi'de başladı, hızla yayıldı. İnsanlar tek bir slogan etrafında birleşti. Petrol gelirleri nerede? 10 yıllar boyunca vaat edilen zenginliğin aslında büyük ölçüde aile kasalarına aktığı ortaya çıkmıştı. Halkın öfkesi gerçekti. Ama Kaddafi iktidarını bırakmaya niyetli değildi. Rejim isyanı sert yöntemlerle bastırmaya çalıştı. Tanklar sokaklara çıkarıldı. İnsanlara ateş açıldı. Bingazi'de, Misrata'da, Trablus'un kenar mahallelerinde yüzlerce insan öldü. İsyan büyüdükçe Kaddafi farklı bir yola başvurdu. Nijer, Çad, Mali'den binlerce savaşçı milyonlarca dolar karşılığında Libya'ya getirildi. Halktan çalınan servet halka doğrultulmuş silaha dönüştü. Bu an rejimin meşruiyetinin çöktüğü andı. İşte bu noktada Libya'daki iç isyan uluslararası bir meseleye dönüştü. Çünkü Kaddafi yalnızca kendi halkını değil, Batı'nın çıkarlarını da tehdit eden bir figürdü. Yıllardır petrolü devletleştirmişti. Batı karşıtı örgütleri desteklemişti. Afrika'da Çin'le birlikte yeni bir birlik hayali kurmuştu. Eğer bu isyanı bastırır ve iktidarda kalırsa Batı'nın gözünde Libya sadece bir diktatörlük değil, aynı zamanda kontrol edilemez bir güç haline gelecekti. Washington, Paris ve Londra'da aynı değerlendirme yapıldı. Kaddafi gitmeliydi. Bu karar isyanın seyrini değiştirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Libya üzerinde uçuşa yasak bölge ilan etti. Ardından NATO uçakları havalandı. Amerika, Fransa ve İngiltere'nin öncülüğünde Libya ordusu bombalandı. Kaddafi'nin tankları imha edildi. Uçakları hangarlarda vuruldu. Birlikleri dağıtıldı. Esasen isyanın zafer kazanmasını mümkün kılan şey bu askeri müdahaleydi. Halk tek başına 42 yıllık rejimi deviremezdi. Sahneyi hazırlayan Batı oldu. Bu süreçte Fransa'nın rolü özellikle dikkat çekiciydi. Çünkü yıllar sonra ortaya çıkan belgelerde Kaddafi'nin 2007'de Nicolas Sarkozy'nin seçim kampanyasına 50 milyon euro aktardığı iddia edildi. Bu paranın bavullarla taşındığı, gizli anlaşmalarla Fransa'ya sokulduğu öne sürüldü. Kaddafi bu parayı Sarkozy'yi yanına çekmek için vermişti. Ama ironik şekilde 2011'de Kaddafi'ye karşı en sert askeri müdahaleyi Sarkozy yönetimindeki Fransa yaptı. Bu iddia Batı'nın Libya'ya müdahalesinin ardında yalnızca insani kaygıların değil, kirli çıkar ilişkilerinin de olduğunu gösteriyordu. İsyan büyüdükçe aile panikledi. Libya Merkez Bankası rezervlerinden milyarlarca dolar yurt dışına kaçırıldı. İşlemler gece yarısı yapıldı. Paralar İsviçre'ye, Lüksemburg'a aktarıldı. Hesaplar aile üyelerinin üzerine açılmadı. Paravan şirketler ve güvenilir isimler üzerinden yürütüldü. Gayrimenkuller hemen paravan şirketlere devredildi. Kağıt üzerinde sahipler değişti. Ama gerçekte kontrol hep ailede kaldı. Kaçış sırasında yanlarında götürdükleri nakit ve altın dikkat çekiciydi. Ayşe ve annesi Safiye Cezayir'e kaçarken 2 ton altın götürdü. Değeri 100 milyon dolardı. Hannibal özel jetine 50 milyon dolar nakit yükledi. Bunlar servetin küçük parçalarıydı. Asıl büyük kısım bankalarda, şirketlerde ve gayrimenkullerdeydi. Ama ne kadar önlem alırlarsa alsınlar, uluslararası sistemin gözünden kaçamadılar. NATO müdahalesi başladı. Avrupa ve Amerika'daki varlıklara el konuldu. İsviçre'de 7 milyar dolar, Lüksemburg'da 3 milyar dolar, Avusturya'da 2 milyar dolar, Londra'da 500 milyon dolarlık emlak, Paris'te 300
milyon dolarlık portföy, Roma'da tarihi saraylar. Haczedilenler servetin yalnızca küçük bir kısmıydı. 20 Ekim 2011. Kaddafi doğduğu şehir Sirte'de yakalandı. İsyancılar onu bir kanalizasyon borusunda saklanırken buldu. Dakikalar içinde linç edildi. Görüntüler tüm dünyaya servis edildi. Modern çağın en uzun süre görevde kalan liderlerinden biri böylece hem iktidarını hem de hayatını kaybetti. Ama asıl soru şuydu: geride kalan servet nerede? Uluslararası raporlar Kaddafi ailesinin toplam servetini 100 milyar dolar civarında tahmin ediyordu. Bu servetin bir kısmı donduruldu. Büyük kısmı ise hala kayıp. Bugün bile Libya hala o paranın peşinde. 50'den fazla ülkede, binlerce hesapta, yüzlerce paravan şirketin izini sürmeye çalışıyor. Ama bu neredeyse imkansız. Çünkü varlıklar defalarca el değiştirdi. İzler kasıtlı olarak silindi. Aile fertlerinin bazıları hala yaşıyor. Ayşe Cezayir'de rahat bir hayat sürdürüyor. Hannibal yıllarca kaçak yaşadı. Lübnan'da yakalandı ama servetin tamamına ulaşılamadı. Seyfelislam 2017'de serbest bırakıldı. Bugün siyasete döneceği konuşuluyor. Her biri hala milyarlarca dolarlık servetin bir kısmına sahip. 1969'da cebinde bir subay maaşı vardı. 42 yıl sonra ardında 100 milyar dolara yakın servet bıraktı. Halk yoksullaşırken aile zenginleşti ve o servet sadece el değiştirdi. Geriye ne kaldı? Parçalanmış bir ülke, yoksul bir halk ve hala bulunamayan 100 milyar dolar. O 100 milyar dolar bulunsa bile Libya'nın kaybettiği 42 yılı geri getiremeyecek. Libya halkının çalınan geleceği bugün hala birilerinin cebinde ve ne yazık ki bu hikaye sadece Libya'nın hikayesi değil.